Selamlar. Bugün hepimizin aklındaki o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Kanser için bir aşı. Bu gerçekten mümkün olabilir mi? Gelin mRNA teknolojisindeki en son gelişmelere bakarak bu konuyu bir deşelim. Hadi lafı hiç dolandırmayalım, zaten herkesin aklında aynı soru var. Kanser aşısı bulundu mu? Haberlerde bir şeyler görüyoruz, etrafta bir şeyler konuşuluyor ama işin aslı ne? Hemen söyleyeyim, her kanser türünü tek seferde yok edecek sihirli bir aşı, hayır henüz yok. Ama durun, asıl heyecanlı kısım şimdi başlıyor. Çünkü artık kişiye özel olarak tasarlanan mRNA aşıları sadece birer teori değil, bilfiil hastalar üzerinde deneniyor. İşte bu oyunun kurallarını değiştirebilecek bir gelişme. Şimdi bu haberleri doğru anlamak için bir duralım. Çünkü kanser aşısı dendiğinde aslında birbirinden tamamen farklı iki şeyden bahsediyoruz. Gelin neymiş bu fark ona bakalım ki konu iyice netleşsin. Bakın, karşımızda iki ayrı dünya var. Sol tarafta bildiğimiz, tanıdığımız kalkanlarımız var. HPV ve hepatit B aşıları gibi. Bunların görevi kansere yol açabilen virüsleri daha vücuda girdiği gibi durdurup hastalığı başlamadan bitirmek. Sağ tarafta ise geleceğin ta kendisi duruyor. Tedavi edici aşılar. Bunların amacı çok daha farklı. Zaten vücutta olan bir kanserle savaşması için bağışıklık sistemimizi bir komando gibi eğitmek. Ve evet, bu teknoloji henüz deneysel aşamada. Şunu net bir şekilde söyleyelim. Bu kanıtlanmış bir gerçek. Önleyici aşıların gücünü sakın ha küçümsemeyin. HPV aşısı rahim ağzı kanserini, hepatit B aşısı da karaciğer kanserini önlemede o kadar etkili ki bunlar bugün kanserle savaşta elimizdeki en keskin kılıçlardan bazıları. Ve işte geldik işin en heyecan verici kısmına. Kişiye özel üretilen bu tedavi edici mRNA aşıları tam olarak nasıl çalışıyor? Hani bilim kurgu filmlerinde izlerdik ya, işte o teknoloji artık gerçek oluyor. Peki bu kişiye özel saldırı planı nasıl işliyor? 4 basit adımda özetleyeyim. Birincisi, doktorlar hastanın tümöründen küçücük bir örnek alıyor. İkincisi, bilim insanları bu örneğin genetik şifresini çözüp o tümöre özgü, adeta bir parmak izi gibi olan mutasyonları buluyor. Üçüncüsü, işte bu parmak izlerini tanıyacak özel bir mRNA talimatı yaratılıyor. Dördüncü ve son adımda da bu talimat aşı yoluyla vücuda veriliyor ve bağışıklık sistemimize net bir mesaj gidiyor. İşte düşman bu. Sadece ve sadece bu hücrelere saldıracaksın. Yani olay tamamen kişiye özel bir silah üretmek. Şöyle düşünün, kemoterapi ne yazık ki hem sağlıklı hem kanserli hücrelere saldıran bir bomba gibidir. Bu mRNA aşısı ise sadece düşmanı gören bir keskin nişancı. Yalnız şunu da bilmek lazım, bu aşılar tek başına birer sihirli değnek değil. Çoğunlukla bağışıklık sistemimizin frenlerini boşa çıkaran Keytruda gibi immünoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılıyor. Yani aşı düşmanı gösteriyor, immünoterapi ilacı da bağışıklık ordusuna tam gaz ileri komutu veriyor. Mükemmel bir ekip çalışması anlayacağınız. Peki, tüm bu anlattıklarımız şu anda ne aşamada? Yani laboratuvardan çıkıp gerçek hayata indi mi? Hadi sahadan en güncel raporlara, yani klinik çalışmalarda neler olduğuna bir bakalım. Sahada öne çıkan birkaç dev var. Mesela Moderna ve Merck'ün ortak geliştirdiği V940 aşısı özellikle cilt kanseri olan melanomda umut vaat ediyor. BioNTech ise farklı türdeki katı tümörler için çalışmalar yürütüyor. Hatta Florida Üniversitesi'ndeki bir ekip en inatçı kanserlerden biri olan beyin tümörü yani glioblastoma üzerine yoğunlaşmış durumda. İşte bu umudun neden bu kadar birik olduğunu gösteren rakamlar, melanom hastalarıyla yapılan bir çalışmada aşıyı immünoterapiyle birlikte alanlarda kanserin geri gelme riski tek başına tedavi alanlara göre tam %44 azalmış, bu tıbbi olarak muazzam bir başarı. Benzer şekilde pankreas kanseri gibi tedavisi çok zor alanlarda bile olumlu sinyaller gelmeye başladı. Tüm bu harika gelişmelere rağmen bir de madalyonun öbür yüzü var. Ayaklarımızı yere sağlam basalım. Şu an itibarıyla dünyanın hiçbir yerinde resmi olarak onaylanmış ve eczaneden alabileceğiniz bir mRNA kanser aşısı yok. Hala araştırma ve kanıt toplama aşamasındayız. Madem bu kadar iyi, neden hala bekliyoruz? Çok haklı bir soru. Çünkü önümüzde aşmamız gereken, hiç de küçümsenemeyecek engeller var. Gelin bu üç büyük zorluğa birlikte bakalım.
İşte önümüzdeki 3 büyük dağ. Birincisi, her bir hasta için sıfırdan terzi işi bir aşı üretmek hem teknolojik olarak çok zor hem de inanılmaz pahalı. İkincisi, kanser dediğimiz şey tek tip bir düşman değil. Her tümörün yapısı farklı, dolayısıyla bağışıklık sistemine işte bunu vur diyeceğimiz doğru hedefi bulmak her zaman kolay olmuyor. Ve son olarak, bir ilacın işe yaradığını ve güvenli olduğunu kanıtlamak için binlerce hasta üzerinde yıllarca süren devasa çalışmalar yapmak zorundasınız. Bu da bolca zaman ve sabır demek. Maliyet dedik ya, rakam gerçekten dudak uçuklatıyor. Şu anki teknolojiyle sadece bir hasta için kişiye özel bir aşı üretmenin bedeli 100.000 doları geçiyor. Bu da tabii ki teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra cebimize ne koymalıyız, hem bugün ne yapabiliriz hem de yarın için neyi beklemeliyiz? Gelin şöyle bir toparlayalım. O zaman özetimiz şu. Bugün kanserle savaşta elimizdeki en sağlam, en kanıtlanmış silahlar hastalığı daha başlamadan engelleyen HPV ve hepatit B aşılarıdır. Geleceğin en büyük umudu ise kanseri tedavi etmeyi hedefleyen bu kişiye özel mRNA aşıları. Bu alanda gerçekten ilerleme var ama ilk onaylı aşının hayatımıza girmesi için muhtemelen 2029'u beklememiz gerekecek. Yani kısacası önleyici aşılar bugün hayat kurtarıyor, tedavi edici aşılarsa büyük bir umutla yolda. Umarım bu bölüm konuyu hem umutlu hem de gerçekçi bir çerçeveye oturtmanıza yardımcı olmuştur. Peki, tüm bu anlattıklarımdan sonra sizin aklınıza en çok takılan, en merak ettiğiniz soru ne oldu? Yorumlara yazın, üzerine hep birlikte konuşalım.